Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, şeytandan Allah'a sığınmak risalesi diye bilinen lemalardan 13. lema 13 işaretten oluşuyor. Şeytanın ayrı ayrı desiseleri, aldatma yolları bu risalede ele alınıyor. 13. işaret son işaret. Şimdi ona başlayacağız. 3 noktadır bu 13. işaret. 2,5 sayfadan oluşuyor. Bir derste bitiremeyebiliriz ama 2 derste bitireceğiz inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 13. işaret 3 noktadır. 1. nokta, şeytanın en büyük bir desisesi. Daha önce işte en alçak bir desisesi, en mühim bir desisesi gibi ifadeler var risalelerde. Burada en mühim bir desisesi mesela kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir demişti. Ama burada en büyük bir desisesi diyor. Onun için özellikle bu zamanda gerçekten büyük bir aldatma ki belki de çoklarını bu yüzden aldatıyor, özellikle gençleri. Neymiş o? Şeytanın en büyük bir desisesi hakaik-ı imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. Evet. Kimleri aldatıyor? Belki dar kalpli, kısa akıllı, kasır fikirli, yani büyük düşünemeyen, uzağı göremeyen, kasır fikirli. Bir de dar kalpli. Ne demek yani dar kalpli? Kalp daralır mı? Yani kalbim daralıyor falan deriz ya. İçim daralıyor, içim daralıyor veya içim genişliyor. İçim çok geniş, ferah, kendimi çok ferah hissediyorum. Evet, kalp de daralır. Akıl daralması, akıl tutulması, bu çağ materyalist bir çağ. Maddenin dar kalıpları içerisinde kaldıkları için insanların da kalpleri daralıyor, akılları tutulabiliyor. Çünkü meşgul oldukları insanın maddeyle çok tevakkul ettikçe manaya gabileşir diyor bir yerde. Mananın geniş ufuklarına açılamaz. Yabancı kalır yani, manaya gabileşir. Çünkü maddeyle çok meşgul. Evet, şimdi böyle kişileri dar kalpli, kısa, akıllı ve kasır fikirli insanları nasıl aldatıyor? Der ki, bir tek zat, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu, bütün zerreleri, değil mi? Zerreler, yani atomlar, atom altı parçacıklar da şimdi girebilir. Seyyarat, gezegenler ve yıldızları ki şimdi tabii daha çok biliniyor, yani 100 sene öncesinin evreniyle şimdinin evreni aynı değil. 100 sene öncesinin evreni Samanyolu'ndan ibaret sanılıyor. Samanyolu da böyle içinde 300 milyar yıldız olan, çapı 100 bin ışık yılı bir galaksi olarak bilinmiyor yani. Bilinmiyor. Güneş merkezde sanılıyor işte dünya. Dolayısıyla şimdi Samanyolu gibi 2 trilyon galaksi, 2 trilyon ya, milyon değil, milyar değil, 2 trilyon galaksiden söz ediliyor, değil mi? Ve her galaksi Güneş sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu gibi, Andromeda gibi milyarlarca yıldızı barındırıyor. Kum tanelerinin 52 katı yıldız var evrende. Gittikçe de evren genişliyor diye şimdi biliniyor. Şimdi bütün bunlar müthiş bir azamet oluşturuyor insanın kafasında. Şimdi bir tek yaratıcı, değil mi? Bu atomun içine giriyorsun, atom altı parçacıklar da ayrı bir alem yani. Mikro galaksi gibi. Bu mikro galaksilerden makro galaksilere kadar her şeyi tek başına idare ediyor diye. Şimdi şeytan buradan şöyle bir vesvese veriyor. Bir tek zat, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı, bu arada bütün ahvaliyle,
bütün halleriyle, yani halden hale giriyor her şey, her an. Bütün ahvaliyle tedbir rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz, acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Böyle hadsiz acip. Yani acip demek şaşırtıcı, hayrete düşüren, hem de hadsiz acip yani. Sınırsız bir acayiplik hissettiren böyle büyük bir meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Acz-i insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyor. Acz-i insani, yani insan kendine kıyaslayarak anlar ya, insan Rabbini her ne kadar etse de tenzih, sonra döner yine kendine eder teşbih diyor Mehmet Akif. Yani düşünmeye kalktığında kendine benzetir. Kendisi de aciz, iki üç işi bir arada yapamıyor. Değil mi? İnsanın aczini kriter yaparak, sanki Allah'ı da kendine kıyaslayarak, yani bir tek yaratıcı bütün bunları nasıl idare eder? Nasıl her şeyini çekip çevirir? Böyle inanıyorsunuz ama bu çok acayip bir şey diye inkar fikri uyandırıyor şeytan. Evet. El cevap. Şeytanın bu desisesini, bu yani en büyük dedi ya baştan, en büyük bir desise olan bu desisesini, bu aldatmacasını susturan sır Allahu Ekber'dir. Ve cevabı hakikisi de, bu sorunun hakiki cevabı da, yani nasıl bir tek yaratıcı bu kadar akıl almaz, değil mi? Ucu bucağı olmayan sayısız yıldızları, atomlardan yıldızlara kadar her şeyi idare ediyor. Kudretinde çekip çeviriyor, her ahvalini biliyor, görüyor şeklindeki bu sorunun hakiki cevabı da Allahu Ekber'dir. Evet, Allahu Ekber'in yani tekbir dediğimiz Allahu Ekber sözünün ziyade, kesretle, çokça şair-i İslamiye'de tekrarı, namazın her hareketinde Allahu Ekber diyoruz, her vesileyle tekbir getiriyoruz. Bu İslami bir şair olmuş, İslam'ın sembolü olmuş. Bunun tekrar edilmesi bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü şeytan en büyük desisesi buydu ya. Değil mi? Bu desiseyi mahvetmek içindir. Darmadağın, toz duman etmek içindir. Yani. Ediyordu. Bilinçli söylerse insan bu desiseyi mahveder. Allahu Ekber cevabı. Evet. Ve cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Evet, Allahu Ekber'in ziyade, kesretle şair-i İslamiye'de tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri kabul ediyoruz. İnsanın aciz kuvveti, zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor. Ve Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor. Ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. Vesveseye düşen kalbine diyor ki, Allahu Ekber. O Allahu Ekber'in en kısa manası olarak lemalarda olsaydı açıp okuyacaktım yani. Meyve Risalesi'nde var. Allahu Ekber'in bir veçi manası diyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Ve korktuğumuz her şeyden daha büyüktür diye böyle orada güzel bir şeyi var, manası var. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı
oluyor. Burada onu tekrarlamıyor ama vesveseye düşen kalbine Allahu Ekber diyerek bu soruya cevap veren mümin, vesveseye düşen kalbine diyor ki, biz de vesveseye düşen işte dostlarımıza, öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, ki çok vesveseye düşen, şüpheye düşen insanlar var, bu yüzden bunu diyeceğiz. Diyor ki, ne diyeceğiz? Bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri bilmüşahede görünüyor. Ya bir defa bir vaka var, yani bu kainat muntazam idare ediliyor. Gerçekten de atomlardan yıldızlara kadar, galaksilere kadar, değil mi? Sınırlarını bilmesek bile bildiğimiz kadarıyla her yerde işleyen kanunlar, düzenli bir idare var, görüyoruz. Göremediklerimizi de bize bilim söylüyor. Yani her varlık alanıyla ilgili ortaya çıkan bilim dalları, bilim insanları, zaten bilimin varlığı da düzenden doğduğu için bu düzene şahit. Bu bir vaka. Peki şimdi neyi arıyoruz biz? Bu nasıl oluyor? Bu vaka, kimsenin inkar edemediği bu düzenli idare nasıl oluyor? Bunda iki yol var. Birinci yol mümkündür. Fakat gayet azim ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile, çok acip bir yol ile olur. Değil mi? Akıl almıyor, tamam, doğru, ama böyle akıl almaz bir eser, harika bir eser, harika bir düzen, evet, harika bir yol ile olur. Nedir o yol? O açıklama, o yorum. O yol ise mevcudat, belki zerrat adedince varlıklar ve belki zerreler sayısınca vücudunun şahitleri bulunan, varlığının şahitleri bulunan bir Zat-ı Ehad ve Samed'in rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Yani bizim inandığımız gibi tek bir yaratıcı var. O Samet'tir, hiç kimseye muhtaç değildir. Dolayısıyla onun Zat-ı Ehad ve Samed'in rububiyetiyle, idare etmesiyle, terbiye etmesiyle ve irade ve kudretiyle oluyor bu kainat. Yaratılmış ve idare ediliyor. Böyle inanıyoruz. Bu inançtır. Ama bu inancımız öyle körü körüne bir inanç değil. Ne dedi? Zerrelerden varlıklar sayısınca, belki zerreler sayısınca delilleri var bunun. Delilleri var. Nedir işte en baş? Kendi kendine olmaz. Olamaz. Değil mi? Madem bir köy muhtarsız olmaz, bir şehir valisiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz. Değil mi? Bir kanun hakimsiz olmaz ve hakimsiz hükmedemez. Madem bu kainatta kanunlar var, değil mi? Hükmediliyor bunlarla. Elbette bir ezeli hakim var tek başına. Yani tek başına olmasının da sebebi, çok olsaydı düzen bozulurdu. Yani düzenli olmasından bir olduğunu çıkarıyoruz. Bunun delilleri başka yerlerde açıklanıyor. Şimdi peki biz böyle inanıyoruz. Peki yani bunu aklınıza sığmayan bu inancın alternatifi nedir size göre? Ya tamam, bu aciptir diyorsunuz. Zaten böyle bir acip kainat, böyle acip bir inançla ancak kalbe sığar. Tamam. Peki yani bundan daha makul bir açıklamanız mı var? Akla uygun, daha cezbedici bir açıklamanız varsa tamam, biz de ona gelelim. İkinci yol ne? Onların alternatif olarak onun önümüze koydukları yol, hiçbir ciheti imkanı olmayan ve imtina derecesinde, imtina imkansızlık demektir. İmkansızlık derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Şirk ve küfür yolu, yani Allah'ı inkar etmek. Bir de şirk, yani şirk burada işte tabiata ilahlık vermek, tabiat, sebepler, kendi kendine olmak gibi bu çağın, bunlar bu çağın putlarıdır. Yeni putlar üreterek böyle
bilimsel namlar altında, çeşit çeşit isimler altında şirk yolu. Evet. Bu ikinci yol alternatif olarak. Niye bu imkansızdır dedi? Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet kat'i ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyeti mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım geliyor. Ta ki mevcudatta bilmüşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyil olan nukuşu sanat vücut bulabilsin. Yani ikinci yol da bu. Şimdi bu diyelim bir bina var. Tuğlalardan yapılmış, taşlardan yapılmış işte. Değil mi? Süleymaniye gibi, Selimiye gibi bir bina. Ya diyeceksiniz ki yani bu taş olmayan, binanın bir parçası olmayan bir usta, bir mimar bu binayı yapmıştır. Bunu kabul etmediğiniz zaman alternatifi nedir? Bu binanın parçaları kendiliğinden bir araya gelmişler, binayı oluşturmuşlar. Değil mi? O zaman her parçasına, her taşına bir Mimar Sinanlık vermek lazım. Mimar Sinan'ın özelliklerini yani her parçasına vermen lazım. Değil mi? Peki bu makul mü? Şimdi bu kitap değil mi? Ya bunu bir yazar yazdı. Bir yazarı var yani kitabın. Bir yazarı var. Bir yazarı yoksa o zaman bu kendi kendine yazarsız meydana gelmiştir diye inanacaksın. Ya bu inanç bak yani imkansız bir şey yani. Bu insan aklının almayacağı bir şey yani. Yani o zaman bu kitabındaki bütün harfler değil mi kendiliğinden ortaya çıkmış. Kendiliğinden harfler birleşmiş. Heceler, kelimeler, cümleler, paragraflar, sayfaları oluşturmuş. Hem de mana akışına göre böyle sıralanmış. Değil mi? O zaman yani her harfin yazarın özellikleri gibi bir özelliğe sahip olduğunu kabul ediyorsun. Her harfi bir yazar kabul ediyorsun yani. Çünkü tam yerinde yer almak için bütün o yani kelimede yer almak için kelimeyi bilmesi, cümlede yer almak için cümledeki yerini bilmesi, cümlede yer alabilmek için değil mi paragraftaki yerini bilmesi, kitaptaki yerini bilmesi gerekir. Yazarın bu kitaba ait özelliklerini her harfe vermen lazım. Onun için imtina derecesinde diyor. Yani bu hiçbir aklın kabul edemeyeceği bir şey yani. Onun için öyle yapıyorlar. Şimdi ortada bir vaka var yani bunu açıklayacağız. Değil mi? O da bir inanç. Mesela diyorlar ki şimdi tamam kendi kendine olmaz. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Tamam kabul ediyoruz. Ama o zaman her şeyi Allah yaratmışsa değil mi? Allah'ı kim yaratmış? O zaman buna cevap verin diyorlar. Ya diyoruz ki bizim inandığımız Allah yaratılmış bir varlık değil. Yani yaratılmış varlıklar gibi olsaydı tamam onu da kim yaratmış diye sorardınız. Ama mesela diyelim ki yani bu kitabın yazarı kitap cinsinden değil. Tamam mı? Yani sen diyorsun ki şimdi kitabı yazar yazmış, yazarı kim yazmış? Ya yazar yazılmış bir şey değil. Tamam, o açıdan yani sadece. Kainat tamam kainat Mimar Sinan Selimiye'nin ustası değil mi? Mimar Sinan'ın ustası kim? Evet Mimar Sinan yaratılmış. Onu sorarsın. Kitap için kitap yazılmış. Yazarı da yaratılmış. Onu sorarsın. Ama
İşte her şeyi yaratan neticede Allah yaratılmış bir varlık değil. Yani yazarının kitaba benzemediği gibi, ustanın eserine benzemediği gibi yaratıcı da kainat cinsinden değil. Dolayısıyla sen öyle kabul edip soruyorsun ya. O ezeli diyorsun. Bu sefer diyor ki o zaman tamam madde de ezeli ise diyor. Yani kainat da ezeli ise diyor. Madde ezeli ise. Ya madde, bir defa maddenin ezeli olmadığı ispatlanmış ama maddede yaratıcıdaki özellikler yok. Yani sizin o da bir inanç, tamam, bilimsel bir inanç değil ama hadi diyelim dogma bir inanç. Maddeyi ezeli kabul edelim. Ama bu ezeli olan madde bu ortaya çıkan düzeni ortaya çıkaracak özelliklere sahip değil. Yani yaratıcının yaratma özelliği var. Her şeyi bilen, idare eden, gören, işiten, tercih eden yarattıklarından bunu çıkarıyoruz. Ya maddede bu özellikler yok. Değil mi? Yani madde, yani şimdi bütün kainata baktığımız zaman, yani kitaba baktığımız zaman nasıl böyle değil mi? Kitabın bütününü bilen kelimeleri cümleleri paragraflarda yerleştiren birisi var diyoruz. O bilgi sahibi, ilim sahibi, irade sahibi böyle tercih etmiş diyoruz. Bak bu kelimeyi kullanabilirdi ama bu kelimeyi tercih etmiş diyoruz. Gören, işiten, konuşan, değil mi? Özelliklerini eserinden çıkarıyoruz. Ya maddede bu özellikler yok. Değil mi? Maddede yok yani. Mesela gözü meydana getiren hücrelerde görme hücreleri desek bile görme özelliği yok. Değil mi? O hücrelerin atomlarında hayat yok. Ama hücrede hayat var. Ayrıca hücrelerden meydana gelen gözde görme özelliği var. Şimdi dolayısıyla bu tamam bir inançtır. Öyle diyorlar. Madde de ezeli olabilir. İşte paralel evrenlere gidiyorlar. Maddenin ezeli olmadığı Big Bang'le ispatlanınca yani. Çok defa patlamalar olmuş. İşte genişlemiş, tekrar büzülmüş. Olabilir yani. Paralel evrenler inancı bilimsel değil. Dogma bir inanç. Ya ama öyle olsa bile bu olup bitenlere baktığımızda, yani esere baktığımızda eser sahibinin özelliklerini biz aklımızda çıkarıyoruz. Yani bu Süleymaniye'yi yapan, Selimiye'yi yapan mimarlık özelliği var. Bunun büyük bir bilgisi var. Mimarlık bilgisi var. Projesini yapmış. Değil mi? Bir gücü var. Görmesi, işitmesi gibi sıfatları var. Ama maddenin kendisinde bu özellikler yok. Dolayısıyla ya o özellikleri kabul etmiş oluyorsun sen, yani onlar kendilerini yaptı, kendi kendilerine oluyorlar dediğin zaman o özellikleri her bir atoma vermiş oluyorsun. Maddenin parçalarına vermiş oluyorsun. O zaman tek bir yaratıcıyı kabul etmiyorsun güya, ona ezeli vermediğin ezeliyeti ve kabul etmediğin özelliklerini her bir atomda kabul ediyorsun. Atomlar sayısınca ilahların var senin demektir yani. Tek bir yaratıcıyı kabul etmeyen atomlar sayısınca ilaha inanmış oluyor. Yani öyle düşünmese bile neticeden bu çıkıyor. Mesela diyelim ki biz güneşi görmüyoruz, değil mi? Güneşi bilmiyoruz, güneşe inanmıyoruz. Güneş bize görünmeseydi. Bu sefer ama güneşin parıltıları var her tarafta yani. Deniz yüzünde görüyoruz, aynalarda, camlarda, akan bir suyun kabarcıklarında, karın zerreciklerinde. Değil mi? Ne diyeceğiz peki? Bunların hepsi bir güneşten gelmiyorsa, bir güneşin yansımaları değilse, her aynada bir güneş var kabul etmemiz lazım. Yansıdığı her şeyde bir güneşi, gerçek bir güneşi varsaymamız lazım.
Bu daha saçma bir inanç. Değil mi? Çünkü biz bakıyoruz yani tamam aynada güneş olamaz ya. Ayna ışık vermez, bunu biliyoruz. Cam ışık vermez, ışık verme özelliği yok. Öyleyse onda gördüğümüz o ışık onun değil yani başka bir güneşten geliyor. Bak buna inanıyoruz. Sen diyorsun o tamam dışarıda bir güneşten gelmiyor. O kendisi parlıyor. Parlama özelliği kendisine aittir. Güneş ondadır. O zaman her yerde bir güneş. Yani bir güneşi kabul etmemen her parlak şeyde bir güneşi varsayman, varlığına inanmanı gerektiriyor. Değil mi? İşte bu ya başka da alternatifi yok yani. Tamam bizimkisi de inanç. Kabul ediyoruz. Ama bu inanç körü körüne bir inanç değil. Bizim varlıktan çıkardığımız bir inanç yani. Tetkikatla, akli bir çıkarımla ulaştığımız bir inanç. Seninkisi ise asıl dogma o. Körü körüne bir inanç ve aklın kabul etmeyeceği bir inanç. O zaman seçeceksin sen yani istersen seç. Ya seçebilirsin tabii. Aklın kabul etmediği, aklın onaylamadığı, sırf yani bizim gibi inanmamak için mecbur kaldığından öyle bir inancı seçiyorsan mübarek olsun bir şey demeyiz. Evet böyle birinci yol, ikinci yol. Yani bir vakayı, şimdi kainat vaka bu. Bunu yorumluyoruz biz yani yorumlayacağız. Değil mi? Dinin kaldık yani o yaratıcı ayrıca bize din göndermiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş, konuşmuş, açıklamalar yapmış. Değil mi? Madde ezeli olsa ne olur ya? Maddenin peygamberi mi var? Bir açıklaması mı var? Biz kendi kendimize onunla ilgili yorumlar yapıyoruz ve ona inanıyoruz. Hem de akla uygun olmayan yorumlar ya. Değil mi? Evet. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, yani her şeyi Allah yaratmış ve idare ediyor. Allah büyüktür, gücü sonsuzdur. Bunu kabul etmezsen o vakit her cihetçe gayri makul, akla ters ve mümteni yani imkansızlık derecesinde bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaa girmeyi, yani akıldan uzak ve imkansız bir yola sapmayı şeytan dahi teklif edemez. Teklif edemez aslında. Yani bunu anlarsa insan yani şeytana bana böyle bir teklifte bulunamazsın. Ben yani akla ters bir şeyi bana kabul ettiremezsin. Akıl almaz bir şeyi bana inandıramazsın der insan, şeytanını susturur. Ama böyle olayı derinlemesine incelemeyen ise değil mi? Şeytan onlara teklif ediyor ve maalesef kabul ettiriyor yani. Kabul ettiriyor. Evet, Allah muhafaza etsin neslimizi, gençliğimizi böyle şeytanın bu büyük desisesinden, büyük kandırmaca yaklaşımından muhafaza etsin. Ya etmiş zaten Cenab-ı Hak böyle bu hakikatleri nasip ederek, bize okutarak etmiş ama bunları ulaştırmayı, bunları güzel anlatmayı, bütün gençlere, neslimize, dünyaya güzel bir şekilde duyurmayı nasip etsin. O zaman şeytan sesini kısar. Çünkü yani hakikat güneş kadar açıktır. Hakikat güneş kadar açıktır. Bütün ışıklar, bütün renkler güneşten gelir. Değil mi? Bütün varlıklar ezeli bir güneşten gelir. Onun şualarıdır. Bu açık. Yani bunu kabul etmezsen varlıklar sayesinde
Değil mi? Varlıkların renkleri kendilerinden, ışıkları kendilerinden kabul etmen ve her şeyde bir güneş var sayman gerekir ki bu akıldan çok uzak bir yorumdur. Evet, Şeytandan İstiaze Risalesi olan 13. lemanın 13 işaretinden 13. işaretine gelmiştik. Son işaretti bu. 3 noktası vardı. Birinci noktası en mühim bir desisesi idi şeytanın. Bunu okumuş olduk. İnşallah diğer desiselerini, diğer noktaları yani ikinci ve üçüncü noktayı bir sonraki derste tamamlayıp bu lemaya hatime vermiş olacağız. Cenab-ı Hak gölge olmaktan, perde olmaktan muhafaza etsin ve hakikat güneşine ayna olabilmeyi nasip etsin. İnşallah anlayışımıza güç kuvvet versin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.